Not respect, okay? No, You you don't look pay, at this. yes, that's Look why at I'm this. checking. But Abi Allah kimseyi Laos'a düşürmesin. you can check your camera, okay? Yeah, I You can check your I camera. can check. Adam sizin pasaportunuza el koyuyor. Abi Me, you are not Don't do checking. that. mafyavari hareketlere giriyorlar. You are not Where you checking. from, man? Doesn't matter. Oğlum eşkıya mısınız siz ya? Need to pay. No, I paid already. Hani dolandırıldığınızı hissediyorsunuz ve Be professional. Be professional, bro. Right. adam diyor ki polisi arayacağım. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebulon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebulon Unique sunar. Gerçekten bu kadarı fazla. Laos'ta gerçekten seyahat etmek ne demek biliyor musunuz? Böyle bir şey. Hayatımda gördüğüm, yani turizm açısından, kendini geliştirmeme açısından, dünyaya kapalı olma açısından en kötü ülkelerden bir tanesi. Geldiğimden beri hep problem yaşıyorum. Ben parayı ödedim diyorsun. Adam hala diyor ki bana şimdi kameralardan kontrol edeceğim. Ya diyorum defterle, kağıtla, kitapla hesap tutuyorsun. Yıl olmuş 2026 ve hala bana diyor ki istemiyorsan çek git diyor. Dedim senin misafirperverliğin bu mu? Yani senin turizmden anladığın şey bu mu yani? Konunun işte fiyatla alakası yok. Senin amatörlüğün diyorum. Adam yüzüne bakmıyor ya. Bu kadar kaba bir millet görmedim ben. Gerçekten Laos'a geldiğimden beri problemler yaşıyorum zaten. Abi her yerde otçusu, hapçısı geziyor. Millete salça oluyor. Ondan sonra biliyorsunuz geçen günü zaten başımdan bir mevzu geçti. Yine bir hostel. Hemen hostelin adını da vereceğim size. Aldım ve eşyaları dedim ki tamam kardeşim ben burada kalmak istemiyorum. Zaten 4-5 gündür kalıyorum. Sen hala benimle böyle konuşuyorsun ve ben soru sorunca bana diyorsun ki stop falan diyor bana yani. Sabah hostel arkadaşlar. Wang Vieng'de sabah hostel. Burada birçok zaten seçenek var. En ukalalarından bir tanesi de herhalde bu. O da bana denk geldi. Bu aralar çok fazla negatif şey yaşıyorum Laos'la alakalı. Onlardan bir tanesi de şu arkamda gördüğünüz herif. Oh, You don't look pay, at yes, this. that's Look why at I'm this. checking. But how you are? You can check your camera, okay? Yeah, I You can check your I camera. check. You can check your Let me camera. working, right? You are Don't- not don't do checking. that. Don't do You are that. not Where checking. you from, man? Doesn't matter. Doesn't No, matter. you need to pay. No, I Told paid me already. you I need- you already need paid one day, and you are me telling me discount for you. Everybody doesn't make pay a the discount. same Don't make me price. discount. Okay, okay. Let me check You it. told me you are not checking, bro. You are telling me you didn't pay, and I said I paid one day, and you are telling me I'm checking, not checking. Let me checking. Check everything. Yeah. Check everything. Kontrol ettim mi diyorum. Yok diyor. Kontrol etmedim diyor. Başkasını arayacağım diyor şimdi. Bir ülkeye karşı hiçbir zaman ön yargılı olmak istemiyorum. Çünkü hepsinin tarihte yaşadığı bir travma var. Adamlar dünyayı kendini kapatmış zaten. Amerika bombalamış. Eyvallah. Anlamaya çalışıyorsun. Herife selam veriyorsun. İletişim zaten hani İngilizce ile alakası da yok bunun bu arada. İngilizce bilse de bilmese de adamlar kapalı zaten. O yüzden böyle ukalaca, kabaca bir davranış içerisinde giriyorlar. Kimisi diyor ki buna yani o komünizmle alakalı diyor. Abi insan her yerde insandır ya. İdeolojisi fark etmez yani. En radikal adam bile insansa insandır, saygılıdır, hoşgörülüdür. Ama ben anlamadım. Normalde şeye inanırım yani aynı etkisi vardır. İnsanlar iyiyse yani tebessümle yaklaşırsın, tebessümle yaklaşır sana. Herif şey diyor memleketin nere? Yani memleketini söylerse ha diyecek. Sen böyle yüzden davranıyorsun çünkü sebebi bu falan diyecek. Dedim mi ne alakası var memleketle bu konunun falan. Şimdi arka tarafta defterleri karıştırıyorlar. Hadi teknolojiyi takip etmiyorsun. Hadi yazdığına dikkat et yani. Şu anda ödediğim para için burada zaman kaybediyorum. Çok saçma ya, çok amatör ya. Adama açıklıyorum diyorum ki bak ben ödedim. Kamerayı kontrol et dedim. Adam diyor ki polisi arayacağım. Ara dedim. Ara. Ama Allah kimseyi Laos'a düşürmesin gerçekten. Dünyayı geziyorum. Hiçbir ülke önyargıyla gitmedim. Hiçbir ülkede böyle insanlara hakaretvari konuşmadım veyahut da ötelemedim ama buraya geldiğimden beri işler çok değişti arkadaşlar. Laos beni yormaya başladı. Abi şöyle bir hostel. Bakın. Hemen göstereyim size şuradan. Sabah hostel. Harikasınız arkadaşlar. Mükemmelsiniz. Böyle devam edin. Bu profesyonellikle Wang Vieng'de çok iyi yerlere geleceksiniz muhakkak. Ben de size değerli yorumlarımı hem Google Maps'ten hem Booking'den her yerden yapıyor olacağım. Nasıl bu kadar amatör olmayı beceriyorsunuz gerçekten anlamak çok zor. Ama yapıyorsunuz bunu yani yapıyorsunuz bu sporu. Bu arada şöyle şeyler de oldu. Şimdi adam bana diyor ki polisi arayacağım bir yere gitme diyor. Ara diyorum polisi. Yani polisi arasan ne olacak polisi yani? Polislik bir şey yok zaten. Adama diyorum ki bak hemşerim ben bir gün ödedim. Sen benim bir gün ödediğimi kabul etmiyorsun. Mevzu buradan çık. 3 gün daha fazla ödeyeceğim. Ve aslında şey yapacaktım. Extend yapacaktım yani bir gün daha fazla kalacaktım. Sonra baktım herifler böyle davranıyorlar böyle. Gel git filan polisi arayacağım bilmem ne. Ya burası şöyle bir yer ya yani ne bileyim. Ah bak.
Bunu da geç. Hani işine de saygın yok. O insanlığın olması lazım ya. Sen bir işletme sahibisin veyahut da orada işletmede çalışansın. Sen adama ben bu parayı ödedim dediği zaman git o zaman başka yerde bir yer bul falan diyemezsin yani. Bu kadar kolay, bu kadar basit değil. Ama olay Laos olunca muhtemelen bu kadar basit. O yüzden burada yaşadığım kaçıncı böyle bu tarzda mevzu bilmiyorum. Adamlar mesela sıcak su istemek bile bir probleme dönüyor. Heriflerin mizacı çok sert arkadaşlar. Gerçekten çok sert. Yani bu bilmiyorum neyin etkisi. Muhakkak bunun da bir sebebi vardır ama sebebe bağlayıp da güzelleme de yapmak istemiyorum. Çünkü ama bazı insanlar hödük ya. Hödük yani kelimenin tam anlamıyla hödük. Diyorum acaba Filipinler mi çok iyiydi? Ben o yüzden mi böyle hissediyorum? Çünkü Filipinler'deyken insanlar tabii ki İngilizce biliyor ama sadece İngilizce bilmeleriyle alakalı da değil. Yani insanlar iletişime açık ya. Endonezya'da da sanki herkes İngilizce biliyor. Yok adam ya lokal olsa bile bir şekilde selam veriyor, günaydın diyor. Ama burada sıfır ya. En turistik yerlerinden bir tanesinde yaşadığım olaylara bak. Quang Bie'deyim. Birkaç gündür burada vakit geçiriyorum. Hani dedim bir gün daha kalayım. Yarın kuzeye doğru çıkayım. Yani böyle bir motor turu falan yapmak istiyorum. Buraya gelince zaten insanlar motor turu yapıyor. Onu yapayım. Ondan sonra yoluma devam edeyim. Başka bir ülkeye gideceğim. Benim görmediğim yüzümü gördünüz sanki biraz da ama şöyle de bir gerçek var. Geçen günü de işte burada mevzu yaşadık işte adamla burada. Kavgaya tutuştuk. Sonra yani diyorsun ki kocaman adamsın yani bu işlerle ne işin olur diyorsun. Ama bazen de bela seni çekiyor, bela seni buluyor ya. Olmayınca da olmuyor. O yüzden de bazen ülkemizi de göstermek gerekiyor. Bu yolda çoğu arkadaşımız influencer öyle bir intiba sürüyor ki her şey güllük gülistanlık, mesleği bırakın çıkın gidin. İstediğiniz gibi olur, kapılar açılır. Eyvallah çok güzel şeyler de olabilir. Ama bunun yanında bir pürüz de var abi. Bu en basit pürüzlerinden bir tanesi şu anda yaşadığım. Yani ama takıldığın zaman insanın modunu, moralini değiştiriyor, bozuyor. Bugün biraz da aslında bu videoya girmeyecektim ama dedim ki Melih videonun yani yolculuğunun biraz da psikolojik yanlarından bahset. Tamam gittik gördük ama içeride neler oluyor? İçeride de insanız. Yani zaten yol hep böyle bir kontrol gibi bir şey bende. Hani eskiden daha böyle kendimi kontrol edemezdim veyahut da öfkelenirdim veyahut da tartışmaya girerdim. Laos'a geldiğimden beri bir tık biraz daha bunları daha fazla yaşıyorum. Daha fazla böyle tartışmaya giriyorum insanlarla. Sakinleşmem lazım, tabiata çıkmam lazım. Tabiat insanı sağıltır. Şimdi de bir yer bulacağım arkadaşlar önce. Çünkü burada berbat bir internet var. Diyeceksiniz ki Melih ülkeyi ne kadar gömdün be. Ama inanın bakın YouTuber arkadaşlar da var. Hepimizin yaşadığı tek bir sorun var. Abi berbat bir interneti var. Ya dibinde de Çin var yani. Ki bu konuları var ya hayatta açmazlar. Bak adam mesela hani şey diyorlar komünist ülkede polisle falan hiç şey yapma. Hani polis şöyle yapar böyle yapar. Adam beni polisle korkutmaya çalıştı. Nasıl davranıyor biliyor musunuz? Bak davranış biçimini gösteriyorum. Yani birisi size şöyle falan bir şey yapsa böyle. Yani hiçbir şeyiniz yok. Gel buraya gel falan. Ya abi sen hayırdır ne çağırıyorsun sen ya? Nerede yaşıyorsun abi sen? Hangi dağdan indin sen? Ben diyor şey yapacağım korkacağım. Ondan sonra diyeceğim ki aman tamam hani. Bir de bana şey diyor ki bekleyeceksin burada diyor. Dedim ki benim zamanım değerli. Beklemeyeceğim. Ödeyip çıktım ondan sonra. Başkasını çağırdı. Birilerini aradı. Ya saçma sapan şeyler ya. Vallahi abi cahil insanla uğraşmak gerçekten çok zor. Ben de Laos'ta bunu fazlasıyla yaşıyorum. Birileri diyor ödemeden gitti falan diyor. Ne demek bu yani? Ne demek yani ne demek istiyorsun abi? Hani sen verdiğin cevapla bile şey mi demek istiyorsun? Yani hani sen de belki ödemeden gideceksin demek mi istiyorsun? Keşke ödeme seçeneği olsaydı bugün yani direkt ödeseydim. Yani böyle ülkelerde daha fazla plan yapmanız gerekiyor dostlar. Düzen, nizam olmadığı için bu ülkelerde 3 defa plan yapmak gerekiyor. Şimdi şöyle bir en iyi interneti olduğunu düşündüğüm bir kafe var. Oraya doğru gideceğim bakayım bir yüklemelerimi yapayım. Şöyle bir yer. Allah'ım yani muhtemelen Laos'a gelmemin de bir sebebi var. Öfkemden sıyrılmama gerekiyor. Öfkemi kontrol etmem gerekiyor. O yüzden bunların hepsi oluyor. Bunlar bir aslında sınav ve ben bu sınavları aşmam gerekiyor. Ama çok fazla be. Laos çok fazlasın. Neyse en azından kahve içmiş olduk. İnternet çok kötü. Yani Güneydoğu Asya'da gezerken bazı ülkeler internet bakımından çok iyi. Mesela Malezya falan çok iyi abi. Her ne kadar orada da gasp edildiysek. Filipinler'de de fena değildi. Yani bazı adalarda çok kötüydü ama yine de yüklüyorduk yani bir şekilde. Ama şu ana kadar gördüğüm en kötüsü Laos. Yolun psikolojisi. Yani insan durup düşündüğü zaman neyi ne için yaptığını anlamaya çalışıyor. Bugün de onlardan bir tanesi oldu. Birkaç gündür kendimi böyle yokluyorum çünkü bazı ülkeye gidiyorsunuz. O ülkenin ruh haliyle oraya bürünüyorsunuz. Kendi ülkemizden düşünelim ya. Kendi ülkemizin bir gündemi var ve istesek de istemesek de etkileniyoruz. Çünkü herkes o enerjide yani. Bu demek değil ki duyarsız kalalım, kafamızı toprağa gömelim. Öyle bir şey değil zaten. Ama yani ülkenin bir psikolojisi var ya. Her ülkenin psikolojisi var ve bazı ülkelerin gerçekten psikolojisi bozuk. Ben onu anladım gezdiğim ülkelerde. İnsanına da bu sirayet ediyor. Yani bu adamlar artık
bir motivasyon kaynakları mı yok? Yani bu gerçekten araştırılası bir konu ya. Bir antipati mi var acaba? Adam bana çünkü şeyi sordu. Yani sorudan anlıyorsun. Soruda bir art niyet olduğunu anlıyorsun. Bir konu konuşuyorsunuz, bir tartışıyorsunuz bir konu hakkında. Burada dilin, dinin, cinsiyetin, ırkın, milletin bir önemi var mı? Yok. Adam sana diyor ki memleket nere? Hani ülken neresi? Hangi ülkedensin? Diyorsun ki ne alakası var? Hangi ülkeden olduğumun ne önemi var şu anda yani? Onu mu konuşuyoruz yani şu anda A ülkesinden olsam ha tamam eyvallah, B ülkesinden olsam ha sen bu yüzden yapıyorsun çünkü o ülkedensin mi olacak yani? Herifin muhtemelen travmaları falan var. Yani birileriyle böyle şeyler yaşadı. O yüzden de onları devam ettiriyor. Herkese de aynı muameleyi yapıyor. Ya bir insan aynı şeyi konuşurken nasıl tartışmaya varır? İşte oynat bakalım. Fıkralarla Laos. Burada gördüğünüz gibi. Yani Laos bende eksiye doğru gidiyor dostlar. İnşallah kazasız belasız, daha büyük problemsiz buradan çıkarım. Çünkü gerilmeye başlıyor insan ya. Ben buraya kafa dinlemeye, kafa dağıtmaya falan geliyorum. Akşamlar arkadaşlarla buluşuyoruz, müzik yapıyoruz. Gerçekten iyi hissediyorum. Bizim çok gezginle tanıştım burada. Hepsi de hard gezgin yani. Backpacker tarzı gezgin. Hepsi yani kimisi hippie tarzı. Düşük miktardaki paralarla seyahat ediyorlar. Yani backpacker için güzel bir atmosfer. Hani kendinizi Güneydoğu Asya'da hissediyorsunuz ama ben neredeyse Güney Asya'daki çoğu ülkeyi gezdim. Ama aralarında en benim için vasat olan Laos'tu. Maalesef. Laos'ta arkadaşlarım izliyorsa kusura bakmasınlar. İlk günden beri iletişime geçmeye çalışıyorum. Genç arkadaşlarla konuşuyorum filan. Burada zaten hani yönetimin de çok büyük etkisi var. İnsanlar korkuyor abi mesela. Tabii ki poliste rüşvet var. Mesela herkes burada uyuşturucunun kullanıldığını biliyor ama her yere sticker yapıştırmış. Yani bunu bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Hani gel gelelim laşka olmuş tabiri caizse. Sebebi muhakkak vardır. Sizin de bu konuda yorumlarınız varsa onları da bekliyorum yani. Belki ya Melih şuradan dolayıdır diye de bilirsiniz. Benim düşüncem yaşadıkları travmaları. Dünyadaki en fazla bombanın buraya yağmış olmasından dolayı olabilir. Yönetim biçimlerinden dolayı olabilir. Bir baskı olabilir. Yani bana şey dediler zaten. Kesinlikle iki şey hakkında konuşma. Bir tanesi kesinlikle hükümet hakkında konuşma. Arkadaş dostça söylüyor bunu. Ha burada şey anlıyorsun. Bir baskı şey var. Her ne kadar bak bizim kendi ülkemizde de kendi sorunlarımız da olsa ki bu bizim sorunlarımız başkasını ilgilendirmiyor ama biz yine bir şeyleri dile getirmeye çalışıyoruz yani hani oluyor olmuyor bazen oluyor bazen olmuyor ama bazı ülkeler artık kesinlikle sıfır tolerans yani sizi alır ya mesela ben burada gerçekten alınsam ben burada elçiliğe ulaşana kadar çok zor oluyor sesinizi duyurmak filan ve bizzat duyduğum bizzat arkadaşlarının başına gelmiş olaylardan bahsediyorum. Herhangi bir sebepten dolayı bu bir tartışma olur, bu bir münakaşa olur. Alındın ya, abi orada polis artık diyor şey yapıyor böyle bana. Yani polis diyor öyle bir rolünü oynuyor ki diyor o işte kötü polisi filan. Adam şey diye davranıyormuş yani. Ya burası bizim yani artık sen buraya düştün. Sen bu parayı vermeden buradan çıkamazsın. Adam direkt bunu oynuyormuş. Böyle olunca da arkadaşlar filan şey dedi yani Allah hani kimseye yani komünist bir ülkede karakola filan düşürmesin. O tarzda şeyler söylediler. Ben de buraya gelince şey yapıyorum ama bunlar kendi topuna sıkar bu şekilde. Ben arkadaşa dedim ki bak sen şu anda kendi ülkene, kendi turizmine zarar veriyorsun abi. Ben bir müşteri, bir kullanıcı deneyimim var benim. Ve ben bu deneyimi de insanlarla paylaşıyorum yaşadığım gibi. Sen şu anda dedim yani yanlış bir şey yapıyorsun bak. Ama adam istemiyorsan çek git diyor yani böyle. Böyle şeyler de oluyor. Yol bize öğretecek bakayım. Ama şu anda tek düşüncem hani daha zor ülkelere gireceğim. Daha hard ülkelere gireceğim. Çok değişik içerikler gelecek. O yüzden abone olun derim. Videoları kaçırmayın. Bildirimleri açın. Yorumlarla da beni destekleyin. Başkalarının önüne de çıkartın ki size daha güzel içerikler üretebileyim. Daha zor ülkelere gideceğim. Bu ülkelere gitmeden önce bu videoları benim yüklemem lazım. Dün gece saat 4'e kadar, sabah 4'e kadar çalıştım. Hostelin interneti yok. Hani berbat daha doğrusu. Başka bir kafeye geliyorsun. Burayı da internetten buldum. Dedim ki işte kafesi falan güzeldir vesaire. Burası da berbat. Bazen diyorlar hayat size güzel, hayat size güzel ama ya düşünseniz abi yani sıcak yatağının dışında ayrı bir okyanustasın ya. Yarın ne olacağı belli değil. Başına bir şeyler de gelebilir. Kötü şeyler ya iyi şeyler de oluyor ama bazen böyle tartışmalar, kavgalar veyahut da kötü şeyler de oluyor. Bana bir konu araladı ve ben bu konunun içerisinde aslında kendi içimde yaşadıklarımı da size dökmek istedim. Çünkü gerçekten bu yolun psikolojik bir yolculuğu var. Asıl yolculuk da zaten o. Orada bir şeyler oluyor. Yoksa 100 tane ülke gezmişsin abi hani gitmişsin turistik yerlerine güzel bir tarz yapmışsın kendine, kıyafetini yapmışsın, kombini yapmışsın, fotoğrafını çekmişsin, demişsin ki tamam buraya da gittim, buraya da gittim, buraya da gittim. İnsan yok, temas yok, arka sokak yok, kültürün şeyi yok. İnsanla böyle bir münakaşa yok. Böyle olmayınca da insan en azından kendim gezdiğimi hissedemiyorum, gezdiğimi anlayamıyorum. O yüzden böyle şeyler de güzel. Yani insanları gerçekten alışverişte tanıyorsun, tartışırken tanıyorsun, yemek yerken yolculukta tanıyorsun. Aha işte yani biz hep yolculuktayız, hep insan tanıyoruz. Onun hayatımıza güzel getirisi oluyor.
Ama bazen de böyle modumuzu düşürmeye çalışan insanlar oluyor. Kesinlikle hemen bir tane benim zihnimde şey var böyle arkadaşlar. Hani bilgisayarda bir tuş vardır ya, back dersin yani, böyle geç der, hani direkt basarsın, geç yaparsın. Hiçbir şey okumazsın öyle. Bazen öyle yapıyorum yani. Diyorum ki hani konu belli yani, anladın mı yani, onun getireceği şey hiçbir şey. Bunu yüklemek istiyor musun'a getirecek veyahut da şunu yapmak istiyor musun? Direkt hepsini geç diyorum. Bu yaşadığım olaylarda da öyle. Bir metafor gibi benim böyle. Direkt kafaya basıyorum abi, diyorum tık geç. Kafaya takmaya gerek yok. Ne yapmam gerekiyor? Şimdi onlara güzel bir yorum yazacağım. Ne yaşadıysam deneyimimi aktaracağım. Booking'den onlara da çok güzel bir puan vereceğim. Yolculuğuma devam edeceğim abi. Dediğim gibi bir sebebi olmalı. Ya bu yaşadıklarımın bir sebebi olmalı. Bir başkalarının tecrübeleri nasıl acaba dedim. Bende bir problem var. Bende bir sıkıntı var. Ve bayağı bir araştırdım. Yani yarım saat 45 dakika boyunca internette araştırdım, burada turistler nasıl sorunlar yaşamış. Arkadaşlar, turistlerin yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi ki buna benzer ben de bir şey yaşadım. Hatta diyorum ya, çok kısa bir süre içerisinde birkaç tane tecrübem oldu benim. O yüzden aslında bu dolmuşluk ve bu tarzda yorum çekiyorum. Çok güzel, benim çok tarzım değildir yani. Hani gittiğim ülkelerde yani kavga, tartışma vesaire gibi bir şey yaşamamışımdır. Ama Laos'a gelene kadar, Laos da arkadaş sosyalist bir ülke burası. Buradaki insanların da hani algıları bizimki gibi değil. Mesela bir şey konuşursun, bir problem vardır, bunu çözmeye çalışırsın ve bir iletişim vardır. Ama adamlar kendilerini kapatıyorlar, adamlar kendileri duvar oluyorlar. Bunun sebebi de işte bu sosyalizmin tabii ki bunda çok fazla etkisi var ve kapatmışlar, uzun bir süre kendilerini kapatmışlar dış dünyaya. Dış dünyaya kapattıkları için buraya gelen bir gezgin, Tayland'ı gören bir gezgin, Vietnam'ı, işte Filipinleri gören bir gezgin buraya geldiği zaman benzer şeylerle karşılaşacağını düşünüyor. Ama buraya bir geliyor, arkadaş bir duvarla karşılaşıyor. Yani turizm diyor ki, yani oradaki de turizm, buradaki de turizm diyor. Arasındaki bu farklılıklar insanları hayal kırıklığına uğratıyor. Onlardan bir tanesi de benim yaşadıklarım. Burada çok basit olaylar var. Mesela şöyle aktiviteler var arkadaşlar. Şamyellerle işte kayaking falan yapıyorlar, botlarla vesaire. Şimdi bunlarda öyle bir fiyatlandırma var ki hani dolandırıldığınızı hissediyorsunuz ve bu sizi ödediğiniz parayla alakalı olan bir his değil. Yani 5 dolar ödemiyorsun da belki 10 dolar ödüyorsun. Yani yine çok büyük rakamlar değil. Ama burada konu rakam değil. Konu adamların size davranış biçimi ve sizi dolandırmış olmaları. Çifte standart. Bir kişi aynı turu 200 bine alıyorsa öteki kişi 10 metre ileride 100 bine alabiliyor. Aslında mide bulandırıcı bir şey ve bu insanların bunu yapma sebepleri de pragmatik düşünüyorlar. Çok kısa vadeli düşünüyorlar. Diyorlar ki bu turist buraya şu kadarlığına geldi. Ben bu adamla uzun soluklu bir ticaret yapmayacağım. O yüzden etik, ahlaki değerlerde onlar için bu yaptıkları gayet normal. Benim de başıma geldi. Bir tur satın aldım. 200 bine satın aldım. Dayıcım yok sağ olasın. Şu anda ülken hakkında yorumlar yapıyorum. 200 bine istediler. İlerisinde 100 bine satın aldım. Aynı kişiler bizi almaya geldi ve dedik ki hani 200 bin demiştiniz. Bak biz 100 bine satın aldık. Yüzlerinde hiçbir kızarma dahi olmadı. O yüzden ben de anladım ki burada bir şeyler çok kısa vadeli düşünüyorlar. Böyle bir de ahlaki, ticaret ahlakından dolayı da insanlar buraya negatif yaklaşıyor. Sonra araştırdım, ne kadar dedim turist geliyor ya. 3,5 milyona yakın turist geliyormuş buraya. Bu gelen turistlerin zaten büyük bir çoğunluğu baktığınızda Çin'den buraya geliyorlar. Çin'den hızlı trenle beraber geliyor. Adam burada zaten genelde hep böyle artı 55, artı 60 yaşta. Velhasıl gelenler zaten ya Tayland'dan, Vietnam'dan giriş yapıyorlar. Diyorlar ki hani buraya kadar gelmişken bir gir çık yapayım, Tayland'da daha uzun kalayım. Genelde bu şekilde tercih ediyorlar. Ve araştırdım. Dünya Turizm Örgütü'nün verilerine falan baktım. Dedim ki Laos'un dedim turizmdeki yeri nasıl? Yani çok fazla ziyaretçisi var mı? Zaten gelen profili de ben gördüm burada kimin geldiğini. Ama bunun yanında seviyenin altında. Yani çok az turist geliyor baktığınız zaman buraya. Motosiklet rotası yapmak isteyenler falan aslında buraya geliyor. Yani Laos'un böyle bir hikayesi varmış. Bunları da ben de böyle araştırınca gördüm. Ha dedim ya, bu adamlar dünyayı zaten kendini kapatmışlar. O yüzden açamıyorlar. Yani zihinleri bizimki gibi çalışmıyor. Kısa vadeli düşünüyorlar ve herhangi bir tartışmada vesaire de homurdanıyor adam. Adama diyorsun ki ya kardeşim benim gözümün içine bak, sana bir problemimden bahsediyorum. Bunu çözelim, ben bu parayı ödedim diyorsun. Adam ağzında bir şeyler söylüyor ve falan homurdanıyor. Oğlum bu nasıl bir davranış biçimi ya? Bak yine yükseldim ya. Yine yükseldim. Neyse ve geliyorsun tabii ki sonra şeyleri de araştırdım. Bizim arkadaşın da başına geldi. Burada besin zehirlenmesi yaşadı. Buradaki tabii ki çevre ülkelere göre standartları, kaliteleri çok geride. O yüzden burada da böyle zehirlenmeler vesaireler oluyor, gerçekleşiyor. Bu tabii ki sektörün her alanına, her yerine yansımış abi. Mesela motosiklet kiralayacaksınız. Adam sizin pasaportunuza el koyuyor. Abi bir gezgin için pasaport ne demek ya? Yani sistem yok ki adamla. Hani dünya değil mi? Kapatmış. Dünyanın gerisinde burası bayağı bir.
Sistem olmadığı için de adam senin pasaportuna el koyuyor. Ve yine buradaki insanların yaşadığı tecrübeleri okudum. Adam mesela diyor ki burada motosiklette çizik var arkadaş diyor. Onu senden almaya çalışıyor. Bu tarzda olaylar yaşanıyor. Vermedin mi? Bana bugün yaptıkları gibi işte yok polisi arayacağım. İşte şöyle olacak. Patronumu arayacağım deyip mafyavari hareketlere giriyorlar. Oğlum eşkıya mısınız siz ya? Oğlum hiç mi örnek almadınız? Etrafınızda Tayland var, Vietnam var. Adamların stratejisinden hiç mi bir şey kapmadınız yani? Misafirperverliğinden de mi bir şey kapmadınız? Bu ne dağlılık yani? Yabanilik de daha doğrusu bence. Kimisine göre belki Laos çok güzeldir. Hani bana da soruyorlar böyle Laos deneyimin nasıl diyorlar. Abi diyorum hani ya benim için kötü gidiyor. Bunu da dile getirmek istemiyorum çünkü kötü dedikçe daha ne o kötü olabilir diyorum. Sonra bakıyorum başka biriyle şeyle karşılaşıyorum. O yüzden bu arkadaşlar bence böyle devam ettiği müddetçe daha çok sıkıntı yaşarlar. Bu kafa yapısının değişmesi gerekiyor. Etraftaki ülkelerde de İngilizce bilenlerin sayısı bazı yerlerde çok az ama ona rağmen bu insanlar bir tebessüm ediyor ya. Hani bizde şey vardır yani müşteri veli nimettir. Bu batıda da öyledir yani. Bir para verirsin, bu verdiğin paranın bir karşılığı vardır. O verdiği paranın karşılığını alırsın. Ama burada her şey mekanik işliyor. Hani bunun için ekstradan bir şeymiş değil. Halbuki bir şeyi nasıl verdiğin de önemli, nasıl sunduğun da önemli. Yani yemeği yapıp önüne poşetin içerisinde koymuyorsun, tabağa veriyorsun değil mi? Çatal veriyorsun. Hani git kardeşim o zaman başın çaresine bak dediğin zaman adam da bu sefer sana tepkili yaklaşıyor. Bu şekilde davranıyor ve sana bu şekilde hissettiriyor. Ya bu da kimi kabul eder, kimi kabul etmez. Ya diyorum bir ülkeyi sevip sevmemeniz yaşadığınız tecrübeye bağlı. Hani iyi bir insanla karşılaşırsınız ama ben burada yaşayan insanları kötü demiyorum. Benim yaşadığım esnaf tecrübeleri, ticaret veyahut da yaşadığım tecrübeler maalesef böyleydi arkadaşlar. Bazı ülkelere gidiyorum, gelişmemiş ülkeler oluyor. Orada hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Bazı ülkelere gidiyorsun, gözlemliyorsun, önyargısız geliyorsun. Yani buraya geldiğinde hiçbir şey yani bilmiyorsun yani. Şimdi okuyor ve yaşaya görüyorsun. Ama işte diyorum ya her şey insan için. Böyle Laos'ta böyle bir şey varmış onu fark ettik. Hem yolun psikolojisinden bahsettik. Hem buradaki ticaret anlayışından bahsettik. Hem de yine her zamanki gibi bir tartışma, bir aksiyon yaşadık. Şimdi kafeye gideceğim. Bu videoları yüklemek gerçekten çok zaman alıyor, emek alıyor. Bir şeyler gerçekten çok kolay olmuyor. O yüzden beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli. Bu tarz videoların devamı gelecek. Yolculuğum devam ediyor. Her gün ayrı bir hikaye, her gün ayrı bir muhabbet. Bakalım kazasız belasız umarım Laos yolculuğumu tamamlayabilirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.